Merhaba değerli izleyiciler. Ses, dalgalar ve titreşim bölümünün üçüncü kısmında yine birlikteyiz. Şimdi daha önceki bölümde girişim desenlerinden ve vuruş dalgalarından bahsetmiştik. Darbe frekanslarından bahsetmiştik. Şimdi de bu bölümde bunların hologramla olan ilişkilerine değineceğiz. Yani holografi ve dalga girişimi üzerinden tartışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bağlamda holografinin temel prensiplerini örneklendirerek yani 3 boyutlu bilginin 2 boyutlu bir yüzey üzerindeki girişim desenleri yoluyla depolanmasına örnekler vereceğiz. Evet, şimdi önceki bölümde anlattığımız bilgileri de genişleterek toparlayalım. Bu bağlamda daha önceki örneğimiz şu şekildeydi. Bir tane tepsi vardı, tava vardı. Bunlara su dolu içerisi bu tavanın. 3 tane çakıl taşı bulunuyordu. Bunlar atıldığında bu da belirli dalgalar yayarak yani dalga şeklinde bu suda girişim deseni oluşturuyorlardı. Şimdi buradaki suyu aniden dondurduğumuzda çok hızlı bir şekilde dondurduğumuzu varsayalım ve buradan bir kesit alalım. Örneğin bir yüzeyde bulunsun şu kesit. Buradan tepsiyi tavayı dondurduğumuz çok hızlı bir şekilde. Bu işi dalgalar girişim deseni oluştururken düşünelim. Şimdi burada bir buz tabaka yüzeyi oluşacak. Bu buz tabaka yüzeyinde şöyle kesit aldığımızda 3 tane yine noktada çakıl taşları vardı ve suya bunlar çarptıklarında mesela şuradaki bu kesite çarptıklarında bu plaka gibi düşünebiliriz bunu. Üçü de farklı bir şekilde dalga desenleri üzerinden girişim yapıyordu. Ve burada da belirli bir girişim deseni oluşuyor. Belirli bir girişim deseni olacak ve biz bunu göreceğiz. Buna daha sonradan ışık tuttuğumuzda yani öncelikle burada aydınlattığımızda yani bu buz tabakasını ışık kaynağıyla aydınlattığımızda belirli bir girişim desenini daha belirgin bir şekilde göreceğiz ve burada bu bilgilerin buz yüzeyinde depolandığını yani bu dalgacıklara yol açan çakıl taşlarının bulunmuş olduğu noktalarda odaklandığını ve bir mercek görevi gördüğünü gözlemlemiş olacağız. Peki buna çakıl taşlarının görüntüsü oluşacak bu noktada. Bunu biz nasıl tanımlıyoruz? Bu görüntüyü koherent yani eş fazlı koherent ışık olacak şekilde eş fazlı daha doğrusu ışık kaynağını yansıttığımızı düşünelim şuraya. Şu dalga desenleriyle girişim oluşturan girişim deseniyle eş fazla olacak şekilde bir ışık yaptığımızı düşünelim, gösterdiğimizi ve buradaki bu dalga girişim modelinin bu yüzeyde depolandığını donmuş katı yüzeyde depolandığını gözlemleyebiliriz. Peki bu bize neyi sağlıyor? Birden fazla dalganın karıştığında dalga kaynakları hakkındaki uzaysal bilgi yani elimizde mevcut bir uzaysal bilgi var. Bu uzaysal bilgi depolanıyor ve karmaşık bir kodlama sistemi üzerinden. Bu tabii ki de fiziksel olarak burada fiziksel bir temele dayanıyor. Ve hologramların 3 boyutlu bilgiyi saklamasına benziyor. Holograma zaten daha sonra değineceğiz. Hologramların 3 boyutlu bilgiyi saklaması dedik. Ve bu senaryoda yine buzun içinde donmuş girişim deseni holografik plakaya benzer şekilde hareket edecek. Yani bu desenden geçen ışık kırılacak ve dalga cepheleri orijinal çakıl taşlarından sanki geliyormuş gibi yeniden görüntüyü oluşturacağız. Yani burada bir görüntünün yeniden oluşturulması durumu var. Böylece havada asılı çakıl taşları yansıması oluşturmuş olacak. Yani havada asılı çakıl taşlarının görüntüsü, yanılsaması. Tabii ki şu noktalarda, şu bölgelerde bunlar kaynak gibi düşünülebiliyor. Burada da orada bir girişim deseni olacak. Evet, şimdi de bu girişim desenini matematiksel olarak tanımlayalım. Burada ne dedik? O
plakada iki diyelim, orada oluşan holografik plakada iki boyutlu yüzey üzerinde yansıyor girişim deseni, oluşuyor girişim deseni. Dalganın oluştuğu X ve Y kartezyen koordinatlarında ifade ediliyor. Yani iki boyutta düşünelim. Bunu bir hologram plakası gibi düşünebiliriz. Dondurulmuş o yüzeyi, çarpılmış yüzeyi. Şimdi buradaki bilgiler iki taraftan da, yani diyelim iki tane dalga fonksiyonumuz olsun. Psi1 ve Psi2. Bu iki boyutlu düzlemde yayıldığında dalga fonksiyonları şu şekilde yayılıyor. Ve çarpıp bir girişim deseni oluşturuyor dedik. Şurada bunun oluşmasında buradaki düzlemde yayıldığı için, bunu kesit olarak aldığımız için burada X ve Y koordinatları üzerinden tanımlanıyor. X ve Y koordinatları üzerinden. Ve oluşan, şuna da şey diyelim, girişim deseni diyelim. Şimdi bu ikisinin süperpozisyon durumu vardı. Ve bu süperpozisyon durumunu nasıl ifade ediyoruz? Şöyle I, X, Y koordinatlarında bu oluşan deseni, yani Psi1 XY ve artı Psi2 XY'nin karesi, mutlak değerinin karesi şeklinde. Burada Psi1 ve Psi2 dediğimiz gibi iki uyumlu kaynaktan gelen dalga cephelerini temsil ediyor. Ve bu durumda da fiziksel çakıl taşı tarafından oluşturulan, yani diyelim ki iki tane çakıl taşı noktası kaynağımız var. Dalgalar tarafından da bu analoji uyarlanabilir. Ona da uyarlayabiliriz. Şimdi burada koherent ışıktan bahsedelim. Yani eş fazla olan ışığın bu görüntüyü tekrar geri kazandırıp yeniden oluşturabilmek için eş fazla bir ışık gerekiyor. Ve burada uyumlu olması lazım bu dalga cepheleri arasındaki faz ilişkisinin korunması açısından. Yani burada faz ilişkisi önemli. Daha önce tanımladığımız şekilde. Ve bu holografik rekonstrüksiyon içinde çok kritik bir öneme sahip. Yani o zaman tekrar yazalım bunu vurgulayacak şekilde. Dalga cepheler arasında uniform faz ilişkisinin korunması. Korunması esas. Evet, burada da bir lazer tarafından diyelim bir ışık, aynı sistemi ışık kaynakları üzerinden tartışalım. Burada yine ışık kaynaklarını gönderiyoruz bir holografik plakaya. Bu plakada yine bir girişim deseni oluşturuyor. Ve burada da koherent ışık tek bir frekansa ve demet içerisindeki sabit bir faz ile karakterize edilir. Yani eş fazlıdır. Yani bunu tekrar biz burada eş faz, bu girişim deseniyle oluşturulan sistem üzerinden tekrardan bir ışık, lazer ışını mesela verdiğimizde buraya görüntü eş fazlı, buna ne diyelim? Koherent lazer ışını diyelim. Burada uyumlu bir şekilde bu görüntüyü tekrardan oluşturmuş olacağız. Peki lazer ışığının uyumlu olması matematiksel olarak neyi temsil ediyor? Onu da zaman içerisindeki yayılımı üzerinden örneklendirelim. Zaman içerisindeki değişimi, şurada kosinüs bir harmonik bir dalga olsun. Harmonik dalga fonksiyonu ve bunun bir fazı olsun. Yani zaman gecikmesi üzerinden tanımlansın bu lazer ışını. Şu frekans aynı bu girişim desenlerinde oluşan frekansla eş fazla olacak şekilde uyumlandırılırsa eğer bu holografik girişim deseni tekrar üretebiliyoruz. Evet, şimdi burada tartışmamızı daha da ilerletecek olursak, gerçek dünya analojisini kullanarak bu kavramları daha iyi bir şekilde gösterilebiliriz. Örneğin dalga girişimi ve holografik yeniden yapılanmaya ilişkin kararlı girişim desenlerinin oluşması dalga denklemlerine ve sınır koşullarına bağlıdır. Yani buradaki denklemin o şekilde o zaman bahsedecek olursak kararlılığı, yani kararlı girişim deseni yapısı burada belli koşullara bağlı dedik.
sınır koşullarına bağlı. Ve aynı zamanda holografinin teknik olarak da kısıtlama durumları var. Mesela bu örnekte buzun diyelim maddi özellikleri pek dikkate alınmamakta. Ancak holografik ortamda buzun optik nitelikleri ve stabilitesi de yine uygulama alanına göre önemli ölçüde etkileyecek, yani uygulama alanına göre bu hologramın oluşmasının performansını diyelim. Ve aynı zamanda bu tabi uygulama açısından yine veri depolamada oldukça önemli bir teknoloji. Aynı zamanda görsel sanatlarda ve ileri optik sistemlerde de bu yapı kullanılıyor. Burada holografi ile ışığın ilişkisi üzerinden daha detaylı incelemelerde bulunacağız şimdi. Ve bu bağlamda da yine holografinin yani koherent tutarlı ışık yapısı üzerinden değerlendirilmesini de içeriyor. Mesela bu yine gördüğünüz gibi buna benzer örnekler ne verilebilir? Sinema salonlarında yine 3D gözlükler, 3 boyutlu gözlükler yine bizim ekranda mesela gerçek gibi, aslında sinemada 2 boyutlu gibi düşünülebilir ekran. Fakat biz bu gözlükleri taktığımızda bu sanki bir holografik yapıda böyle görüntü daha da canlıymış gibi tam gerçek zamanda bizimle etkileşime giriyormuş gibi gözlemleyebiliyoruz. Burada da ışık kaydediliyor. Daha sonra yine yeniden yapılandırılıyor. Yani derinlik algısı oluşturmak için farklı görüntü teknikleri uygulanıyor. Ve bu da onunla benzerlik kurulabilir yani. Ve bize algımızda bir değişikliğe yol açıyor. Yani iki boyut üzerinden yansıyan bir sistemi 3 boyutta yeniden oluşturmak gibi düşünebiliriz. Yine tutarlılık anlamında bir örnek verecek olursak, bu örnek güzel bir örnek olacaktır. Daha iyi konunun anlaşılması açısından. Diyelim bir şey var. Ordu var, askerler. Askerler belirli bir köprüden geçmeye çalışıyor. Ve uygun adım bunlar yürüyorlar. Bu askerler yine uygun adım. Hepsi böyle tek tek belirli hizalarda, belirli aralıklarda ve belirli adımlarda tekrardan aynı deseni oluşturacak şekilde yukarıdan bakıldığında uygun adım yürüyorlar. Bunlar aslında bir neyi temsil ediyor? Şöyle iki dalga tepesi arasındaki fark gibi düşüneceğiz. Konumsal olarak böyle düşünebiliriz. Bu iki dalga tepesi arasındaki uzaklığı, yani dalga boyunu temsil ediyor. Şu mesafe, buradan buraya geçiş yani. Atlaması, uygun adım yürümek. Uygun adım yürümek askeri düzende uygun adım bir koherent oluşu temsil ediyor. Yani eş fazla oluşu temsil ediyor. Ama daha sonra bunlar diyelim belirli bir şeyden sonra, diyelim belirli bir etkiden sonra, belirli bir zaman sonra dağılıyorlar. Şu dağılma hattı olsun. Buradan geçince her biri farklı noktaya gidiyor. Her biri farklı noktaya saçıldığını düşünelim. Bu da eş fazla olmama durumunu gösteriyor. Yani bu bireysel olarak oluşturan parçacıklar, mesela sistemi oluşturan bireysel parçacıklar askerlere benzetilebilir. Bunlar farklı noktalara, farklı hızlarda, farklı konumlara doğru yöneliyorlar. Bu da eş fazla olmama durumunu temsil ediyor. Şuna da dedik ki, şuna da eş fazlalık dedik. Evet. Peki şimdi de artık holografik prensip üzerine detaylı çıkarımlarda bulunacağız. Evet, şimdi de hologramın gerçekte nasıl kurulduğunu ve sistematik olarak nasıl tasarlandığını deneyin anlatacağız. Fakat bunu anlatmadan öncelikle yine tekrardan bir holografik prensip üzerine bir ön aşamada ön bilgileri verelim ve girişim modelleri üzerine birazcık daha çıkarımlarda bulunalım. Ki tam pekişsin, yani anlatacağım noktada o deney düzeni, deney sistematiğiyle tam pekişsin. Yani gerekli teorik altyapıları elde edelim. Şimdi bu noktada da birden fazla kaynaktan gelen dalgalar etkileşime girdiğinde dedik. Kaynakların göreceli konumları bir kere, şimdi öncelikle elimizde birden fazla kaynak var. Mutlaka birden fazla kaynak olması lazım. Işık kaynağı, dalga kaynağı.
Ve burada da bu noktada da kaynakların göreceli konumları farklı. Göreceli konumları ve şekilleri farklı. Yani dalganın yayılım şekilleri, dalga yayılım şekilleri diyelim. Mod şekilleri de olabilir. Bunlar farklı olduğunda şöyle gösterelim. Mesela birinci kaynak bu, ikinci kaynak bu. Yine aynı şekilde dalga desenleri 2 boyutta diyelim yayılıyor veya 3 boyutta olabilir bu. Şimdi onun 3 boyutta genelleştirilmiş halini de göstereceğiz. Burada belirli bir plaka üzerinde kaydediliyor özetle. Bu plakaya çarptığında bu plaka üzerinde girişim desenleri oluşuyor. Bu girişim desenleri de aydınlatıldığında eş fazlı ve tek renkli koherent bir ışıkla aydınlatıldığında şöyle söyleyelim. Eş fazlı tek renkli koherent yani koherent ışık üzerinde aydınlatıldığında görüntüsü oluşuyor demiştik bu girişim deseninin. Peki bu aslında bir bilgiyi kaydediyor. Bilgi depolama aracı. Bir bilgi depolama aracı. Bu modeller dalga kaynaklarının görünümünü 3 boyutlu olarak yeniden oluşturulmasını sağlıyor. Ve basit hologramların ötesinde de uygulamalara sahip demiştik. Şimdi bu modelde modelin 3 boyutta genişletilmesi açısından toplam dalga fonksiyonumuz, yani dalga fonksiyonlarının ikisinin uzayda girişim yaptığını varsaydığımızda bunların dalga fonksiyonu toplamda şu şekilde gösterelim. Toplam diyelim. R ve T. Yani R burada neyi temsil ediyor? 3 boyutta uzayı X, Y, Z eksenlerinde. X, Y, Z kartezyen koordinatlarla da olabilir. 3 boyutlu uzayı temsil ediyor. Bir konum vektörüyle temsil ediliyor bu 3 boyutlu uzay. R noktası diyelim şunlara. Bunların iz düşümlerini oluşturuyor. 3 eksende de bunların iz düşümleri var. Şu noktada bu dalga cephesinin yayılmasını mesela lokalizasyon olduğunda da o anda tanımlanmış. Bu zamanda ilerliyor. Zaman içerisindeki küresel formda bu kartezyen dolu küresel koordinatlarda da tanımlanabilir. Yayılmasını temsil ediyor. Şimdi bu girişim deseni oluşturacak. Yine bir genliği var. Birinci dalga mesela birinci kaynaktan gelen dalganın genliği var. Bu Euler sayısıyla gösterilebiliyor. Euler sayısı da şu genelleştirilmiş formda harmonik bir sinyali temsil ettiğini varsayıyoruz. K burada dalga sayısı. K çarpı birincisinin konumunu dağılımına diyelim. K çarpı R1 eksi omega çarpı T. Bu aslında hem uzaysal hem zamansal olarak bir sinyalin bu dalganın yayılımını temsil ediyor. Birinci dalganın. İkincisi de bu şekilde matematiksel olarak E üzeri I çarpı KR2 omega T. Bunlar tabii ki de aynı frekanslara sahip, açısal frekanslara sahip. Bu noktada şöyle bir durum var. Şunun açılımı aslında yani kosinüs KR1 omega T artı I çarpı karmaşık sayı karmaşık düzlemde ifade edilsin. I çarpı sinüs KR1 omega T. Bunun açılımı bu. Şu genliği dedik. Şu dalga sayısı dedik. Evet. Açısal frekansı. Tamam. Şimdi bunlar ikisi bir araya geldiğinde bunların da girişim deseninin yoğunluğu yani yoğunluk fonksiyonu şeklinde bunun birleşiminin yani süperpozisyonunun karesini almak durumundayız. Yani mutlak değerinin karesini almak durumundayız. Bu girişim desenini de matematiksel olarak tanımlayabilmek için. İşte buradaki bilgi aslında korunuyor dediğimiz kısım buradaki bilgi. Uzayda 2 boyutlu düzlemde uzaysal 3 boyutlu şekilde korunuyor. Ve burada da tamam bu girişim desenini tanımladık. Şimdi de şu plakaya çarpan yani şu plaka üzerinde tanımlanan şu lazer ışınını
lazer ışığının yapısına, matematiksel yapısına bakalım. Buradaki lazer diyelim şuna. Ve buradaki yapı da matematiksel anlamda EXT, yine uzayda da yayılanını gösteriyor. EXT eşittir. Diyelim bu tek boyutta yayıldığını varsayalım. Aslında yine uzayda 3 boyutta yayılıyor. Ama bu ışık hüzmesi tek bir doğrultuda gittiğini varsayalım. Kosinüs kx eksi omega t artı bir de fazı olacak bunun. Şöyle göstereyim bir saniye. Omega kosinüs kx eksi omega t artı fi şeklinde ifade ediliyor. Bu sabit bir faz ve uniform ve koherent şekilde koherent biçimde yayılıyor, eş fazlı şekilde. Şimdi bu da holografinin üretilmesini, yani holografik görüntünün üretilmesinde çok önemli bir noktayı temsil ediyor. Ve bu bağlamda da girişim desenini aydınlattığımızda yine görüntünün yeniden oluşturulmasını, eğer bu koşullar sağlandığı takdirde bu kodlanan bilginin açığa çıkarılmasını, bu lazer aracılığıyla açığa çıkarılmasını bize garanti ediyor. Burada da yine dediğiniz üzere holografinin daha geniş ilkelerinde bir metafor görevi görüyor bu anlattıklarımız. Yani DNA'da nasıl biyolojik sistemlerde diyelim DNA'da bilgi kopyalanıyorsa, beyinde de nasıl hafızada da beyin mekanizmalarında kopyalanıyorsa bunlar, evet, şimdi konunun anlaşılmasına yönelik gerekli teorik altyapıları oluşturduk. Şimdi de holografinin temel prensipleri üzerine uygulama bazında bakalım. Şimdi şöyle bir örneğimiz var burada. Şeklimiz var. Gerçekte, yani elektronik sistem olarak hologram tekniğinin uygulanmasına bakalım. Burada tek biçimli bir frekans ve faz nedeniyle gerekli olan tutarlı bir ışığa ihtiyacımız var öncelikle. Yani bu eş fazlı bir sistem üzerinden oluşturulmuş bir lazer ışını olarak temsil edilebilir. Ve bu ışın bir ayırıcı tarafından iki yola ayrılsın. Şurada gördüğümüz üzere ayırıcı var. Ve bu ayırıcı üzerinden iki farklı yola ayrıldığını varsayalım. Ve bu bağlamda da bir tanesi referans ışın olacak. Referans ışın, yani görüntüsünü oluşturmak istediğimiz objenin üzerinden geçmeyecek. Bu referans ışın şu şekilde yansıyacak. Diğer taraftan geçecek. Ve bir bilgi içermeyecek. Başlangıç itibariyle bir bilgi içermiyor. Ve kayıt olduğunda doğrudan şu plakaya, holografik plakaya, fotoğrafik plakaya çarpıyor. Peki bu noktada da diğer ışınla örnek gösterelim. Şuradaki objeye aydınlatacak. Ve bu objeden yansıyacak. Ve bu objenin içerisindeki bilgileri geometrik anlamdaki bilgileri de yansıtacak. Ve yine bu da tekrardan plakaya çarpacak. Ve kayıt ortamına girecek. Tamam. Ve bu ikisi bir girişim deseni oluşturacak. Eş fazla olduğu için, aynı frekansta olduğu için bu ışıklar bir girişim deseni oluşturacak. Bu noktada güzel ve faz ve genlik bilgilerinin karmaşık bir kodlamasını ifade edecek. Yani genlikleri farklı olacak ve fazları farklı olacak. Fakat burada da bu referans dalgayla, yani referans ışınla nesneden yansıyan nesne ışını arasında faz farkı ve genlik farkı olacak. Ama frekans farkı olmayacak. Bu noktaya kadar güzel. Şimdi holografinin tekrar görüntüsünü nasıl oluşturacağız? Lazer ışınını, eş fazla ayrı bir lazer ışınını yansıttığımızda, buradaki lazer ışını eş fazla ayrı bir lazer ışını yansıttığımızda bu girişim deseni üzerinde yeniden buradaki şu objenin görüntüsünü, yani bisiklet diyelim obje, o objenin görüntüsünü oluşturacak 3 boyutlu bir şekilde asılı kalmasını, uzayda asılı kalmasını sağlayacak. Orijinal nesneden gelen parça nedir? Mevcutmuş gibi, yani gerçek nesne mevcutmuş gibi algılanacak. Peki çok güzel bir noktada burada yaptık, oluşturduk, bilgimizi ve deney sisteminin nasıl çalıştığını anlattık. Şimdi peki, fakat bir de şöyle bir durum var hologramın yapısında. Diyelim hologram plakasını kestik. Girişimde burada da şu bölgeyi aydınlattık tekrardan yeniden. Ve yine aynı görüntü ortaya çıkacak. Bu da işin ilginç yanı.
Yani havada yine bu bisiklet diyelim, o bisiklet görüntüsünün aynısı ortaya çıkacak. Ya da araba diyelim mesela, çünkü oyuncak araba diyelim. Onun görüntüsünün aynısı açığa çıkacak. Fakat nedir? Biz burada plakanın bütünlüğünü bozduk. Bütünlüğünü bozsak bile demek ki parçalarda bu bilgi holografik yapı içerisinde korunuyor. Yani yine kessek, tekrar bir daha da kestik. Diğerini tekrar ışığı yansıttık aynı şekilde. Bu sefer yine açığa çıkacak bu bilgi. Fakat bunların tabii ki de daha silik olabilir. Görüntü kalitesi açısından çözünürlüğü düşebilir. Ama temel itibariyle bu bilgi bir şekilde korunduğunu bize söylüyor. Şimdi bu holografi ile ilgili tartışmamızı daha da felsefi bir düşünce içerisinde genişletelim. E, Algılarımızın göreceli olması burada mevcut. Algıların göreceliliği. Ve hologramdaki derinlik ve şekli kodlayan girişim desenleri gibi karşıtlıklara ve karşılaşmalara dayanmaktadır. Yani hologramdaki buradaki algılarımız bizim beynimizde oluşan sistem, beynimizde oluşan yapı nedeniyle aynı hologramdaki derinlik ve şekil itibariyle kodlanan girişim desenlerine benzemektedir bu ilişki. Girişim desenlerine benzer. Peki burada da mesafe ve hareket algımızda yayılan sese, mesela biyolojik sistemlerden örnek verecek olursak, biyolojik sistemlerde ekolokasyon diye bir olgu var. Mesela yarasa burada örnek verilebilir tabii ki de. Mesela bir yarasa bir fareye geliyor. Şurada yarasa olsun. Şöyle gösterelim. Burada da fare olsun. Şimdi yarasayla fare arasında, yarasa kör aslında şey yapıyor. Sadece ses dalgaları üzerinden konumunu tespit edebiliyor. Avının konumunu ve ne derler ona, hızını tespit edebiliyor. Bu da yine aynı şekilde girişim prensibine dayanıyor. Öncelikle bağırarak bir yankı gönderiyor. Bu yankı o avından geri yansıyor. Geri yansımayla iki bilgiyi karşılaştırıyor. Gönderdiği referans dalgayla geri yansıyan dalga arasındaki bilgiyi karşılaştırıyor. Buradan da farenin konumunu ve hızını tespit ediyor. Ve ona göre de kendi konumunu ayarlayarak en sonunda yaklaşıyor. Yaklaştıkça da bu fark giderek yavaş şey yapıyor. Azalıyor. Tam o azalma noktasında da ağzını açarak fareyi yutuyor. Bu ekolokasyonun bir örneği. Burada da mesafe ve hareket algısı yayılan seslere göre ses yankılarının frekansındaki değişikliklerden de türetilebiliyor. Bu noktada yine Doppler etkisindeki frekans kaymasıyla da ilişkilendirilebilir bu kavram. Doppler etkisini farklı bir videoda daha detaylı bir şekilde açıklarız. Yani burada da yine frekanstaki değişiklikler üzerinden tanımlanabiliyor. Kaynağın hızının değişimini nasıl algılıyor? Kaynağın hızı değiştikçe yine frekansta yansıyan ışığındaki frekansta değişikliklere sebep oluyor. Bunlar da tabii temel anlamda ilişkili. Yine biyolojik sistemlerde de, yani beyinde, biyolojik sistemlerde bu holografik yapılar mevcut. Yani en azından holografik prensiplerle işleyen, bizim anlattığımız, bahsettiğimiz detaylı elektronik sistemlerde olan hologram gibi değil de bu prensiplerle ilişkili örnekler mevcut. Evet, şimdi de bu holografik prensipleri, çıkardığımız holografik prensipleri matematiksel anlamda yorumlayalım. Burada da kısaca en temel prensipler üzerinden konuşacağız. Şimdi lazer ışınını nasıl tanımlıyoruz? Evet, zaman içerisindeki değişimlerine sadece bakacak olursak, burada inceleyecek olursak, lazeri nasıl tanımlamıştık? Holografik plakada yansıtılan oluşan girişim desenleri sonucunda objenin tekrar görüntüsünü elde edebilmek için ayrı bir eş fazlı lazer ışınına ihtiyacımız var demiştik. Ayrı eş fazla bu lazer ışını temsil etsin. Peki referans noktasından yansıyan, yani referans noktası şuydu.
Yani objeyle karşılaşmadan yansıyan, doğrudan yansıtılan bu girişim deseni holografik plakaya ışığı temsil etsin. O da ER çarpı E üzeri I omega t artı phi olsun. EO da objeden yansıyan ışığı temsil etsin. O da E0 E üzeri I omega t artı phi artı delta phi. Bu şurada ikisi arasındaki fark bakın gözlemlediğimiz gibi fazındaki değişme ve genliğindeki değişme. Bu çok önemli bir nokta. Bu ikisi arasındaki fark yani kıyasla yani lazer ışını şu ikisi arasındaki farkı kıyaslayarak objeyi ayırt ediyor. Yani ET eksi ER'yi alıyor. ET eksi ER bir sinyal. ET eksi EO'yu da alıyor. Bu da diğer sinyal. Şu fark denklemleri, fark sistemi üzerinden ikisi arasındaki kıyaslamadaki oluşan değişiklik yani referansta boş gibi temsil edilsin. Boş uzay. Boş uzaydaki durum. Diğeri de nesne. Şu ikisi arasındaki farktan neyi çıkartıyor? Bilgiyi çıkartıyor. Bu oldukça önemli bir nokta. Ve buradaki girişim deseninin nasıl kodlandığını yani faz farkından bu bilginin nasıl kodlandığını ve girişim deseni üzerinde nasıl kodlandığını ayırt etmiş, anlamış oluyoruz. Evet, şimdi de sonuca bağlayalım buradaki öğrendiklerimizi, izah ettiklerimizi. Holografi görüntülerin kodlanması ve yeniden oluşturulmasında dalgaların süperpozisyonunu ve girişim gücünü gösteriyor bize. Süperpozisyon ve bilgi depolanması kavramları burada önemli. Burada da aynı zamanda yenilikçi yollarla nasıl bu bilginin manipüle edilebileceğini ve görselleştirilmesi yani bilginin görselleştirilmesi açısından da önem teşkil ediyor. Ve işte holografinin teorik temellerinden de matematiksel çıkarımlarından da bahsettik. Bunların uygulama alanları da optik ve veri depolama teknolojileri olmakta. Mühendisliğin karmaşık uygulamalarında da biyolojik sistemlerde de ekolokasyonlarda karşılaştırma algoritmalarında biyoloji temelli yani ne derler ona biyolojiden esinlenen algoritmik yapılarda bilgisayar mühendisliği terimleri üzerinden konuşacak olursak orada da kullanılabiliyor. Ve bu bağlamda holografi genel anlamda hem de felsefi çıkarımlar açısından bizi de ilgilendiren kısımlardan biri de bu. Felsefi olarak da önemli çıkarımlara sahip hologram kavramı. Yani gerek evrenin burada bilgi depolanması açısından, uzay zamandaki bilginin depolanması açısından, kara deliklerde örneğin holografik bilginin depolanması veya beyinlerdeki holografik bilginin depolanması gibi kavramlar üzerinden genelleştirilebilir bir yapıda. Bu şekilde izah edebiliriz. Yine dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sabırla dinlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.